Doğu Avrupa'ya doğru yola çıktığımda gökyüzü bir kristal berraklığındaydı. Güneş ise tatlı bir sıcaklıkta toprağa okşuyordu. Bahar henüz tomurcuklanmıştı. Dallar utangaçça yeşeriyor, sabahın serin havası tatlı bir tazelikle ciğerlerime doluyordu. Önümde son durağıma varmadan önce kat etmem gereken uzun ve meçhul bir yol vardı. Haritalarda yalnızca isimleri kalan, zamana direnmiş, yosun tutmuş taş duvarlarla örülü, terk edilmiş eski şatoları arıyordum. Onları tuvalime aktarıp geçmişin sessizliğini resmetmek istiyordum. Bu tablolar dönemin son modasına hitap ediyordu. Yüksek sosyetenin şömineleri üzerine asılan, mistik havasıyla soy ağacını yücelten ve uydurulmuş bir aristokrat geçmişe selam gönderen sanat eserleri haline geleceklerdi. Gizli aşk yuvamız dediğimiz o kuytu ve zarif inziva köşesinden ayrılmak üzereyken, Ofelia arkamdan yaklaşarak bana sarıldı. İnce parmaklarını parmaklarıma doladı. Gözleri alışık olduğumu her zamanki neşeli ışıltıdan yoksundu. Sonra beni kollarına aldı, başını göğsüme yasladı ve hafifçe titreyen sesiyle "Bu konuda içime sinmeyen bir şey var Theodor," diye fısıldadı. "Ne olur gün batımından sonra dışarılarda dolaşmayınız. Gideceğiniz yerler tenhadır. Orada yolunu şaşırmış yabancılarla ve tahmin edilemeyen bir iklimle karşılaşabilirsiniz. Balkanların değişken havasına ve medeniyetten uzakta yaşayan yabancılara güven olmaz." O an zaman sanki dondu. Rüzgar durdu, kuş sesleri sustu. Ofelia başını kaldırdı, gözlerimin içine baktı. Dudaklarında buruk bir tebessüm vardı. Dudaklarıma nazik bir öpücük kondurdu. "Sizi yakında tekrar göreceğim," dedi. Ama daha şimdiden size duyduğum özlem beni adeta boğarmışçasına üzerime çöktü. Ben de onu kollarıma aldım. Bir an olsun bırakmak istemeden sımsıkı sarıldım. "Nereye gidersem gideyim Ofelia," dedim usulca. "Ruhumun bir parçası hep seninle olacak sevgilim." Sonunda Karpat Dağları'nın kalbindeki eski bir dağ köyüne vardığımda hava çoktan kararmanın eşiğine gelmişti. Dağların arasına çöken sis ve yavaşça alçalan gün ışığı etrafa hem melankolik hem de tedirgin edici bir hava katıyordu. Elimde büyük çizim çantamla birlikte köyün tek misafirhanesinin gıcırdayan kapısını iterek içeri adım attım. İçeride ahşap masalara yayılmış birkaç yabancı yüz, loş mum ışığında içkilerini yudumluyordu. Ben içeri girer girmez ortam bir anda sessizliğe büründü. Tüm başlar aynı anda bana döndü. Uzun, rahatsız edici ve biraz da soğuk bir bakış yağmuru altında buldum kendimi. Elbette giyim tarzım sıradan bir dağ köylüsüne göre bir hayli şıktı. Uzun, koyu renkli bir palto, deri eldivenler ve İngiliz tarzı şapkamla buranın sakinlerinden oldukça farklı görünüyordum. Fakat yine de böylesine dikkat çekmeyi beklemiyordum doğrusu. Misafirhanenin arkasında duran iri yapılı yüzü çatık adam, muhtemelen işletmeciydi, bana doğru yürüdü. Memnuniyetsiz bir yüz ifadesiyle "Buralarda çok fazla yabancı görmeyiz beyim, kusurumuza bakmayın," dedi. "Ama sormam gerek. Buraları ziyaret etme sebebiniz nedir?" Henüz oturmadan ve bir bardak içki bile ikram edilmeden bu şekilde sorguya çekilmek doğrusu biraz kabaca geldi bana. Yine de doğrudan konuya girmeye ve dürüst olmanın faydalarına her zaman inanan biri olarak tereddütsüz şekilde cevapladım bana sorulan soruyu. "Ben İngiltere'den gelen bir ressamım. Bu çevrede bazı manzaraları, özellikle de tarihi yapıları resmetmek için geldim." Adam gözlerini kısmış tereddütle beni süzüyordu. Ardından sorusunu daha da daralttı. "Tam olarak neyin resmini yapacaksınız?" Cevabımın ortalığı daha da gerilime sürükleyeceğini o anda tahmin edemezdim. "Eski şatolar. Bir müşterim bu civarda terk edilmiş bir şato olduğunu söylemişti. Onu bulup resmetmek istiyorum." Bu sözlerimle birlikte içerideki hava aniden değişti. Masalardaki adamlar birbirine bakarak homurdanmaya başladı. Bazılarının kaşları çatıldı, yüzleri gölgelerle sertleşti. Sanki farkında olmadan gizli bir yasayı çiğnemişim gibi hissediyordum. Sonunda sarhoş olduğu her halinden belli bir adam ayağa kalktı ve tok bir sesle bağırdı. "Bu civarda eski şato falan yoktur." Sesi misafirhanenin ahşap duvarlarında yankılandı. İçimde garip bir huzursuzluk dalgası yükseldi. Sanki söylediklerimle yalnızca rahatsızlık değil, aynı zamanda korku da uyandırmıştım. Gözlerindeki o donuk parıltıda başka bir şey daha vardı. Belki de yıllardır gömülü kalmış, üstü örtülmüş bir sırrın perdesine aralamış gibiydi. Misafirhane sahibi tezgaha doğru eğildi ve alçak bir sesle fısıldadı. "İzin verin sizi odanıza götüreyim efendim. Şimdi burada bir tatsızlık çıksın istemem." Ardından alelacele bir şamdanı eline alarak bana öncülük etti.
Merdivenlerin gıcırdayan basamaklarından çıkarken arkamızda kalan kalabalığın sessiz fısıltıları hala kulaklarımda çınlıyordu. Dar bir koridorun sonunda geceyi geçireceğim odanın kapısına geldik. Adam orada durdu ve şamdanın titrek ışığında gözlerini gözlerime dikerek ciddiyetle konuştu. "Ne olursa olsun gece boyunca bu odadan ayrılmayın. Bu dediğimi ciddiye alın. İhtiyacınız olan her şey hali hazırda odanın içinde mevcut." Bu sözlerin ağırlığı henüz üzerime çökmemişken cebinden bir şey çıkardı. Avucunda parlayan şey eski ve işçilikli bir gümüş haçtı. Adam gözlerini kısmıştı. "İnanır mısınız beyim?" Daha hayır demeye fırsat bulamadan haçı cesurca boynuma geçirdi. Soğuk metal tenime dokunduğunda ürpertiyle irkildim. Adam sözlerine devam etti. "Bu haç yakın zamanda kaybettiğim eşime aittir. Şimdi Tanrı'nın yanında. Siz de bunu üstünüzde taşıyın. Böylece gecenin kötü yaratıklarından korunursunuz." Sanki söylediği her kelimeyle omuzlarına daha da ağır bir yük biniyor gibiydi. Tam arkasını dönüp giderken ani bir hareketle omzuna dokundum. Sert bir kas yığını hissettim elimin altında. Yılların emeğiyle yoğrulmuş bir beden. Adam irkildi. Gözlerinde anlık bir korku parladı. Aceleyle ve neredeyse fısıldayarak sordum. "Üzgünüm, sizi korkutmak istemedim. Sadece bir şey sormak istiyorum. Bu civarda gerçekten eski bir şato yok mu?" Adam başını çevirdi. Gözlerinde bastırmaya çalıştığı bir korku ve çaresizlik vardı. Kısık bir sesle cevap verdi. "Oraya gitmek istemezsiniz efendim. Size nedenini sabah anlatacağım. Ama bu gece değil. Böylesi uğursuz bir gecede şeytanın adını anmak bile yasaktır." Sorumu derinleştirmeye çalıştım. Bunun yerel bir batıl inanç mı yoksa gerçek bir tehlike mi olduğunu öğrenmek istiyordum. Fakat adam bir anda kapıyı yüzüme kapattı. Birkaç saniye sonra içeriden bir tıklama sesi duydum. Kapının kilitlendiğini fark ettiğimde artık odada yapayalnızdım. Titrek mum ışığında elimde boynuma henüz takılmış soğuk gümüş haçla dururken gecenin sessizliğine gizlenmiş bilinmeyen tehlikelerin neler olabileceğini düşünüyordum. "Hey!" diye bağırdım ardından kapının ötesine kaybolan misafirhane sahibine. "Beni burada böyle kilitli bırakamazsınız. Geri gelin." Hiçbir yanıt gelmedi. Sanki bir anda tüm dünya sessizliğe boğulmuştu. Her şey o loş ve kasvetli odada uğursuz bir sessizliğe bürünmüştü. İçimde kıvranan huzursuzlukla pencereye doğru koştum. Ahşap kepenkleri açıp dışarıya uzandım. Gördüm ki pencere aslında kilitli değildi. Basitçe aşağı atlayarak bahçeye inebilirdim. Önümde kaçmak için hiçbir engel de yoktu. Keşif karşısında ne yapacağımı bilemedim. Bir süre öylece pencerenin önünde durup karanlık bahçeye baktım. Ay ışığı taş döşemeli avluyu gümüş ışıklarıyla parlatıyor, ağaçların dalları gece rüzgarıyla usulca kıpırdıyordu. Eğer beni gerçekten zorla burada tutmak isteseydi pencereyi de açamazdım diye düşündüm kendi kendime. Belki de bu sadece onların tuhaf, içe kapanık köy adetlerinden biriydi. Kendi kendimi teskin ederek bu garipliğe fazlaca bir önem vermemeye karar verdim. Sabah olup güneş doğduğunda her şey açıklığa kavuşacaktı ne de olsa. O da gerçekten de şaşırtıcı derecede rahat ve misafirperverdi. Her ne kadar dışarısı ayazla titrerken içeri sızan rüzgar pencerelerde hafifçe inliyorsa da odada yanan küçük şömine sıcak bir huzur yayıyordu. Yatak başındaki masada bırakılmış yiyecekler ve dolu bir şarap kadehi beni bekliyordu. Açlığımı bastırmak için birkaç lokma peynir ve bir dilim ekmek yedim. Ardından koyu renkli ve yoğun kokulu şaraptan birkaç yudum içtim. Üzerimdeki kıyafetleri çıkarıp kalın yorganın altına uzandım. Tenim soğuk çarşafla buluştuğunda hafifçe irkildim. Ama Londra'nın nemli ve gri gecelerine alışkın biri olarak bu serinliğe direncim vardı. Uzun ve sarsıntılı fayton yolculuğunun ardından vücudum bitap düşmüştü. Yatağa uzanır uzanmaz gözlerim ağırlaştı. Zihnim yavaş yavaş rüyaların bulanık sularına sürüklenirken aklımda tek bir yüz vardı. Ophelia. Onu yalnızca birkaç gün önce Londra'da öpmüştüm. Sokak lambalarının titrek ışığında vedalaşmıştık. Ama yokluğu odada elle tutulur bir soğukluk gibi hissediliyordu. Onun o hafif ıslak dudaklarının gür bıyığımın altında dudaklarımla buluştuğu o tanıdık his. Özlem bedenime dokunan hayalet eller gibi dolanıyordu. Ve sonra bir anlığına neredeyse gerçek olduğuna yemin edebileceğim bir his sardı içimi. Ophelia, tıpkı her zamanki gibi üzerime eğilmişti. Sıcak nefesi boynumda dolaşıyor, tanıdık dokunuşu tenimde yankılanıyordu. Derin bir rüyada mıydım yoksa başka bir gerçekliğe mi adım atmıştım? Kalbim hızla atmaya başladı. Ama nasıl olabilirdi bu? O burada değildi, olamazdı. Öyle değil mi? Ellerimi usulca Ophelia'nın ince beline koyduğumda bedeninin titrek sıcaklığı parmak uçlarıma aktı. Sessizce kucağıma yerleştiğinde zarif elleri cildimde gezindi. Bir tüy gibi hafif,
Bir düşünce kadar kaygısızdı. O an onun yakınlığıyla sarhoş olmuş gibiydim. Aramızdaki bu mesafe, bu mahremiyet, normalde asla bu denli yaklaşmamıza izin vermezdi. Ama bu gece farklıydı. Sanki içindeki bir perde aralanmıştı da içinde saklı duran başka bir varlık ortaya çıkmıştı. Fakat zaman geçtikçe Ophelia'nın üzerindeki varlığı ağırlaşmaya başladı. Nefesim yavaşça göğsümde daraldı. Ophelia aşina olduğum halinden daha büyük ve ağır gibiydi. Bedenini tanıyamıyordum. Parmaklarım onunla alışık olduğum zarif silüetinde gezinirken ansızın elimin altında kadifemsi bir doku hissettim. Sanki bir kürke dokunuyordum. Bu ona ait olmayan bir hisle doluydu. Başımı hafifçe kaldırarak yüzüne bakmak istedim. Ancak karşımda Ophelia'nın bildiğim o yumuşak çizgileri yerine karanlıkta parıldayan, alışılmadık derecede sivri dişler gördüm. Dudakları bir an için boynuma değdi. O tanıdık ten temasından çok farklıydı. Sanki dişleri iğne gibi sivrilmişti. Hafif bir acı titreşti boğazımda. "Yapma, Ophelia," dedim. Sesim neredeyse bir dua gibi çıkarken. Artık durmalıyız. Ama o beni duyuyor muydu, yoksa tamamen başka bir aleme mi geçmişti, bilmiyordum. O an sıcak ve yoğun bir nefes boynumda dolandı. Dudaklarının arasından çıkan yılan gibi kıvrılarak tenime değen alev gibi bir dil. Gözlerimi kapadım. Duygularımın karmaşasında savruldum. İçimde yükselen haz mıydı, yoksa korku muydu ayırt edemiyordum. Ruhum serinliğin ve ateşin arasına gidip gelirken birdenbire odanın içinde tiz bir tıslama ve derin bir hırıltı yankılandı. Gözlerimi korkuyla açtığımda gümüş haçın boynumdan yukarı doğru havada asılı kaldığını gördüm. Sanki görünmez bir güç onu havaya kaldırmıştı. Soğuk bir ışıkla parıldarken odanın her köşesine bir titreme yayıldı. O an anladım ki üzerime çökmüş olan varlık ne Ophelia'ydı ne de bir insan. Ve sonra gözlerimin önünde siyah bir sis bulutu belirdi. Adeta canlıydı. Hırçın bir rüzgar gibi odayı kasıp kavurdu. Pencereye doğru sürüklendi ve oradan da dışarı fırladı. Ardından pencere kendi kendine büyük bir gürültüyle kapandı. Bir anda her şey bitmişti. Odanın içi yeniden sessizliğe gömüldü. Yalnızca kalbimin kulaklarımı sağır eden çarpıntısı vardı. Gördüğüm ya da yaşadığım şeyin gerçekten olup olmadığından emin değildim. Bedenim ter içinde kalmıştı. Ancak içimde nedense korkudan çok daha derin bir yorgunluk vardı. Kötü bir kabustu herhalde dedim kendime. Hepsi yorgunluktan, uzun bir yolculuğun ağırlığından. Kafamı yastığa yeniden gömdüm. Göz kapaklarım istemsizce kapandı. Ne düşünmeye ne anlamaya mecalim kalmamıştı. Birkaç dakika içinde bilinçsizce derin bir uykuya gömüldüm. Ama içten içe biliyordum. Bu sadece kötü bir rüya değildi. Sabahın ilk ışıkları odama süzülürken kapıdan gelen bir tıkırtı sesiyle uyandım. Gözlerimi henüz tam açamadan yatağımdan kalktım ve kapıyı açmak için hızla ilerledim. İçimde bu sefer merdivenlerden inmeden önce han sahibini yakalayıp onunla mutlaka konuşmam gerektiğine dair tuhaf bir his vardı. Kapıyı araladığımda han sahibi tam da uzaklaşmak üzereyken durdu. Elini alnına, göğsüne ve omuzlarına götürerek istavroz çıkarıyordu. "Ah, erkencisiniz beyim," dedi gözlerini kaşırarak. "Kahvaltınız az sonra hazır olacak. Fakat kahvaltıdan hemen sonra hanımızdan ayrılmanızı rica ederim. Sizin için bir araba ayarladım. Birazdan burada olacak." Sözleri karşısında afallamıştım. Hala önceki gecenin tuhaflığını zihnimden atamamıştım. "Ama ben o eski şatoya gitmek istiyordum," diye kekeledim. Sesim neredeyse duyulmayacak kadar cılızdı. "Hayır efendim, inanın bana oraya gitmek istemezsiniz," dedi. Yüzündeki ifadeye korku sinmişti. "Orası lanetli bir toprak. Ne yazık ki sizden önce de niceleri oraya gidip bir daha da geri dönemediler. Şeytanın ta kendisi orada yaşıyor diyebiliriz." "Ne şeytanı?" diye sordum hemen. Ama han sahibi bu konuya girmek istemiyor gibiydi. Yüzü sertleşti, gözleri kısıldı. "Ben şimdi aşağı inip işime bakacağım beyim. Yarım saat sonra arabanız hareket ediyor olacak. Sevdiklerinize geri döneceksiniz ve bana minnettar kalacaksınız. Rica ederim beyim, daha fazla düşünmeyin," diyerek merdivenlerden inerek kayboldu. Birkaç dakika sonra içeri utangaç genç bir kız girdi. Gözlerini yere dikmiş, ürkek adımlarla ilerliyordu. Tepside sade ama özenli bir kahvaltı vardı. Taze ekmek, biraz peynir, biraz kurutulmuş et, yumurta ve bir bardak da süt. Kız başını hiç kaldırmadan tepsiyi masama bıraktı, ardından sessizce geri çekildi. Kahvaltıdan sonra aşağı inip de dışarı çıktığımda araba çoktan gelmişti. 4 tekerli, siyah renkli bir yolcu arabasıydı bu. Atların ayakları toprağa usulca döverken arabacı yanında dimdik duruyordu. Genç ve yakışıklı bir adamdı. Kalın paltosunun yakasını kaldırmıştı. "Hazır mısınız efendim?" diye sordu kibar ama mesafeli bir tonla. "Evet hazırım, fakat Köstence limanına ne kadar ücret alacaksınız?" dedim.
Adam hafifçe gülümsedi. "Ücretiniz çoktan ödendi efendim. Lütfen buyurun, yeriniz hazır." Gözlerim Han'a son bir kez çevrildi. Han sahibi ortalarda yoktu. Teşekkür etmek, veda etmek, belki de biraz daha bilgi almak istiyordum ama artık çok geçti. Kalbimde buruk bir sıkışmayla arabaya bindim. Kapı kapandı ve tekerler yavaşça dönmeye başladı. Geriye yalnızca taş döşeli yolda yankılanan nal sesleri ve içimde büyüyen cevapsız sorular kaldı. Gerçek bir hayal kırıklığı içindeydim. Onca yıl boşuna gelmiş olduğumu kabullenmeye çalışıyordum. Ama zihnim hala bunun gerçekten başıma gelmiş olduğuna inanmakta zorlanıyordu. İçimde buruk bir hisle arabanın camından dışarıya bakarken karla örtülmüş büyüleyici bir orman manzarasının içinden geçtiğimizi fark ettim. Ağaçların arasından yükselen kurtulmaları duyuluyordu. Ürkütücü ama aynı zamanda doğanın kendine has bir müziği gibiydi. Ulumaların geldiği yöne doğru göz gezdirdim. Ancak boşunaydı. Göremedim onları. Bunun yerine ormanın kıyısından aşağı doğru kırılarak inen dar bir patikayı fark ettim. Patika bir vadinin içine doğru uzanıyordu ve gözlerimi kısıp dikkatle baktığımda vadinin ucunda eski bir şatonun silüetini seçer gibi oldum. Kalp atışlarım hızlandı. Hemen arabacıya seslendim. Atları dizginleyerek durdurdu. Camı aralayarak başını çeviren genç adama "O aşağıdaki yoldan gitmeni istiyorum" dedim. "Sana fazladan ödeme yapacağım." Adamın yüzünde ciddi bir ifade belirdi. "O yol çok tehlikelidir beyim, oradan gitmemizin imkanı yoktur" diye yanıtladı. "Nedenmiş?" dedim içimdeki merak daha da büyürken. "Başka bir müşterim için geç kalıyorum efendim" dedi. Cebinden bir cep saati çıkararak göz attı. "Ayrıca kurtların sesini duymuyor musunuz? Ya atlarıma saldırırlarsa?" Ama ben çoktan kararımı vermiştim. O yolun nereye gittiğini görmem gerektiğine dair içimde güçlü bir his var. "Senden benimle gelmeni istemiyorum. Sadece beni orada bırak." Arabadan indim, bastonumu yere vurarak karın içinde sabitledim. "Burada iniyorum. Han'a nasıl döneceğimi de biliyorum. Beni merak etmene gerek yok." Genç arabacı bir an afalladı, sonra bana yalvarır gibi oldu. "Efendim, bu yaptığınız delilik. Lütfen yeniden arabaya binin. Sizi burada bırakmak istemiyorum." Ancak artık kararlıydım. Gözlerim vadide kaybolan patikaya kilitlenmişti. Sonunda ısrarlarım karşısında pes ederek arabanın içinden eski ahşap kabzalı bir tabanca çıkararak bana uzattı. "Bunu alın" dedi. "Kullanmakta da tereddüt etmeyin. Gerçi sizi ne kadar koruyabilir bilmiyorum. Ama elimden gelen bu. Tanrı sizi ormanda karşılaşacağınız kötülüklerden korusun." Ardından atları kırbaçladı ve karlar üzerinde hızla uzaklaştı. Tek başıma yürüyüşüm böylece başlamış oldu. Ağaçların arasından geçerken zamanın nasıl geçtiğini de fark edemedim. Ormanın içine doğru ilerledikçe rüzgarın sesi bile yerini derin bir sessizliğe bırakmıştı. Fakat içimde tuhaf bir his vardı. Tek başıma olmadığımı seziyordum. Sanki biri ya da bir şey ağaçların ardındaki yoğun çalılıkların arkasına saklanmış, beni gizlice izliyordu. Bir ara gözüm ilerideki bir ağacın gölgesinde uzun ince yapılı bir adamın silüetini seçer gibi oldu. Gözlerimi kısıp daha dikkatli bakmaya çalıştığım her seferde o karaltı birden yok oluveriyordu. Belki de sadece hayal görüyordum. Ya da orman kendi sırlarını fısıldamaya başlamıştı. Birkaç saat boyunca yürümeye devam ettim. Zamanın nasıl geçtiğini ancak gökyüzüne başımı kaldırdığımda fark ettim. Ufukta toplanmaya başlayan koyu renkli bulutlar gün ışığının son izlerini yavaşça yutuyordu. Giderek artan karanlık gökyüzüne ağır bir battaniye gibi örtmeye başlamıştı. Aniden çıkan soğuk bir rüzgar önümde uzanan dar patikayı süpürdü. Yol sanki sonsuz bir gölgeler tüneline dönüşmüştü. İlk kez o an düşündüm. Belki de arabayı terk etmek o kadar da iyi bir fikir değildi. İçimde bir ürperti yükseldi. Han sahibinin sözleri kulağımda çınladı. "Orası lanetli bir toprak. Ne yazık ki sizden önce de niceleri oraya gidip bir daha da geri dönemediler. Şeytanın ta kendisi orada yaşıyor diyebiliriz." Tam o sırada kar taneleri düşmeye başladı. Ama bu daha önce gördüğüm hiçbir kara benzemiyordu. Gökyüzünden süren kar taneleri neredeyse avuç içi büyüklüğündeydi. Beyaz kelebekler gibi dönerek, dans ederek iniyorlardı toprağa. Güzellikleri neredeyse büyüleyiciydi. Fakat havadaki uğursuzluk hissi her geçen dakika biraz daha artıyordu. Yol beni ormanın içinde tek başına duran çok eski ve terk edilmiş bir mezarlığa getirdi. Kendi kendime sordum. Neden böyle bir mezarlık köyün bu kadar uzağına inşa edilmiş olabilirdi ki? Bu da mezarlığın ait olduğu insanların diğerlerinden ayrı tutulduğu ya da özellikle uzaklaştırıldığı izlenimini veriyordu. Belki de bir zamanlar yaşamış ayrıcalıklı bir topluluğa, belki de uğursuz bir aileye aitti. Mezarlığın tam ortasında zamanın yorgunluğunu taşıyan eski bir taş türbe yükseliyordu.
Bu taş yapı dikdörtgen biçimindeydi ve ön cephesinde küçük bir sundurma bulunuyordu. Etrafı paslanmış, bazı yerleri kırılmış dökme demir parmaklıklarla çevriliydi. Demir kapısı yerinden sarkıyor, rüzgarda hafif hafif sallanıyordu. Kar giderek şiddetlendi ve sığınacak daha iyi bir yerim de yoktu. Gözlerim kapanacak kadar yorgundum. İliklerime kadar ıslanmıştım ve ayaklarım soğuktan hissizleşmişti. Gidecek başka bir yer olmadığını anlayınca kararımı verdim. Kar dinene kadar orada türbenin içinde kalacaktım. En azından sabahın ilk ışıklarına kadar biraz dinlenebilir, belki biraz uyuyabilirdim. İçeri girerken soğuk hava ve rüzgarın uğultusu arkamdan usulca kapıyı itekledi. Sanki mezarlık ve türbe beni sessizce kabul etmişti. Ancak bu sessizlik rahatlatıcı olmaktan çok tedirgin ediciydi. Üşüyen ellerimi biraz olsun ısıtabilmek için türbenin içine rüzgarla dolmuş kuru çalı çırpıdan küçük bir ateş yaktım. Yanıma aldığım birkaç eskiz kağıdımı da ateşe verdim. Zira o an için sanatımı değil hayatta kalmayı düşünüyordum. Titreyen parmaklarımı ateşe doğru uzattım. Zayıf alevler tenimi ısıtırken ortaya çıkan loş ışıkla türbenin kapısının üst kısmında işlenmiş altın yaldızlı bir yazı belirdi. Stirya'da Gras Düşesi Dolingen ölümü aradı ve buldu. 1801. Bu tuhaf ve şiirsel yazının hemen altında başka bir satır daha vardı. Ölüler hızlı seyahat eder. İçim ürperdi. Bu sözler yalnızca edebi bir alıntı ya da mezar taşı süsü değildi. Sanki benim için yazılmış bir uyarıydı. Kendimi bir anda yüzyıllar önce ölmüş, kim olduğunu bile bilmediğim bu kadının çürümüş bedenine yalnızca birkaç adım uzaklıkta olduğunu fark ederken buldum. Bu düşünce içimi tarif edemediğim bir dehşetle doldurdu. Tık ateşimin başında öylece otururken yağan kar aniden kesildi. Gökyüzündeki bulutlar sanki görünmeyen bir el onları yarıyormuşçasına usulca geri çekildi. Bulutların açılmasıyla birlikte gökyüzünde büyükçe bir daire oluştu ve dolunayın tüm haşmetiyle mezarlığın üzerine ışık saçmasına izin verdi. O an fark ettim ki ay ışığı mermer mezar taşlarını neredeyse büyülü bir şekilde parlatıyor, mezarlığın her köşesi solgun bir gümüş ışıltısıyla belirginleşiyordu. Ama daha da tuhaf olanı her bir mezar taşının üzerine geçirilmiş paslı demir kazıklardı. Her biri doğrudan taşların içine çakılmıştı. Sanki o mezarların içinde yatanların tekrar ayağa kalkmaması için alınmış bir önlem gibiydi. Bu manzara içimi dondurdu. Neden ölü bedenlere böylesine korkunç bir şey yapılmıştı ki? Bu yalnızca sembolik bir gelenek miydi, yoksa geçmişte yaşanmış korkunç bir şeyin izleri mi? Cevapları bilmiyordum ama bilmek istiyordum. Ay ışığı altında parıldayan kazıklı mezar taşlarının arasında otururken artık bu yolculuğun yalnızca resim yapmakla ilgili olmadığını anlıyordum. İçinde olduğum hikaye yavaş yavaş başka bir şeye dönüşüyordu. Gece artık tam anlamıyla çökmüştü. Zamanın bu kadar hızlı geçtiğine şaşırmış, ilk kez içimde korkunun adeta kalbimi bir buz parçasına dönüştürdüğünü hissetmiştim. Kurtların ulumaları yeniden duyulmaya başlamıştı. Bu kez çok daha yakındılar. O an keşke o genç arabacının sözlerini dinleseydim diye geçirdim içimden. Vahşi hayvanlardan korunmak için kırık demir kapıyı güçlükle yerinden oynatıp kapattım. Tam o sırada gökyüzünü yaran bir şimşek çarptı. Mezar taşlarının üzerindeki demir kazıklara çarpan yıldırım birkaç ağır mermer levhayı yerinden oynatıp büyük bir gürültüyle çatlatıverdi. Ve işte o an mezarlarından çıkan iki genç kadının silüetlerini gördüm. Uzun sarı saçları, ince parmakları, kan kırmızı dudakları, solgun yanaklarına dolaşan sağlıklı bir pembelikle bu dünya ile öteki dünya arasında bir yerden çıkıp gelmiş gibiydiler. Tenleri ay ışığında sanki pürüzsüz mermerden oyulmuşçasına parlıyordu. Üzerlerinde bir giysi yoktu ama bedenleri doğal bir zarafetle örtülmüş gibi görünüyordu. Ne iffetli ne de utanmaz. Uyanmış ama sanki ölmemiş gibi. Olduğum yerde hem büyülenmiş hem de dehşete kapılmış bir halde geriye doğru çekildim. Gözlerimi o güzel ama uğursuz varlıklardan alamıyordum. Rüya ile kabus, arzu ile korku arasında sıkışıp kalmıştım. Kalbim hızla çarpar ve onları seyrederken içimde bastıramadığım derinlerden gelen tuhaf bir çekim hissediyordum. Aniden arkamda birinin durduğunu hissettim. Türbenin eski demir kapısı gıcırdayarak aralanırken içeri dolan soğuk havayla birlikte ensemde buz gibi bir nefes hissediyordum. Kalbim hızla çarpmaya başlamıştı. Hareket etmek istiyordum ama bedenim sanki yerinden kımıldayamıyordu. O usulca omzuma dokunduğunda içime hem bir ürperti hem de açıklayamadığım bir huzur yayıldı. Yavaşça yere uzandım. Ya da belki o gizemli varlık beni rüya ile gerçeğin birbirine karıştığı bir bilinmezlik içine hapsetmişti. Yüzünü ilk kez yakından gördüğümde zaman durdu sanki.
Kusursuz bir güzellik taşıyordu. Mercan rengi gözleri, kirpiklerinin gölgesinde ışıldıyordu. Dudakları dudaklarıma yaklaşırken alnıma kondurduğu öpücük sanki geçmiş yüzyıllardan bir lanetin ya da kutsamanın yankısı gibiydi. Tenime değen nefesi soğukla birlikte yavaş yavaş içime işlerken dudaklarının dokunuşu neredeyse bir tül kadar hafif ama bir o kadar da derindi. Dudaklarımız birleştiğinde aramızda artık sadece karanlığın tanıklık ettiği bir bağ vardı. Gözlerimi kapattım. Neyle karşı karşıya olduğumu bilmeksizin zamanın ve mekanın çözülmeye başladığı bir dünyanın içine sürüklendiğimi hissettim. Tam o sırada mezarlığın öte yanından gelen silüetler belirdi. Demir parmaklıkların arasından sis gibi süzülerek içeri girdiler. Yüzleri gençliğin tazeliğiyle parlayan iki güzel genç kadın. Ay ışığında bedenleri silik bir parıltıyla ışıldarken varlıkları hem büyüleyici hem de tedirgin ediciydi. Sessizce yanıma yaklaşıp bedenimin etrafında dönmeye başladılar. Parmak uçlarıyla kıyafetimin üzerinden hafifçe dokunarak beni benden almaya yeminli bir ritüelin parçasıymış gibi hareket ediyorlardı. Zaman kavramı yitip gitmişti. Bir rüyadaydım belki de ya da bir kehanetin tam kalbinde. Üzerime eğilen bedenlerin dokunuşları, ruhumun derinliklerine ulaşan, açıklayamadığım bir hazla sarhoş ediyordu beni. Düşes, tüm bu sessiz ayin sırasında gözlerini hiç benden ayırmadan, zamandan ve mekandan kopmuş gibi hareket ediyor, beni daha da büyülüyor, kendisine bağlıyordu. Tüm olan biten, bir tür doğaüstü çekimin kaçınılmaz sonucuymuş gibi kabul ettiriyordu kendini. Hayır, ona dokunmaya cüret etmeyin, hiçbiriniz. Karanlığın içinden yankılanan bu ses, insan sesine benzemiyordu. İçinden sert rüzgarlar geçen derin, uğursuz bir uğultuydu sanki. O bana ait. Eğer bu adama zarar verirseniz sonuçlarına katlanırsınız. O an gözlerim tam anlamıyla açıldı. Soğuk taş zeminine yarı çıplak halde serilmişken etrafımı saran korkunun sisleri aralandı. Üzerinde duran beyaz kütlü devasa bir kurt gövdesiyle beni baskı altına almıştı. Nefesim kesilircesine yakındı bana. O kadar yakındı ki ağzından çıkan buharla yüzüm yanıyor, karanlık nefesi tenime işliyordu. Göz göze geldiğimizde gözlerin içinde yabani bir aklın, bastırılmış bir tutkunun, kadim bir öfkenin parıltısını görebiliyordum. Ayak ucumda duran diğer iki kurt yavaş ve dikkatli hareketlerle beni kokluyor, sivri pençeleri tenimi acıtıyordu. Ne acı ne haz, ikisinin arasında bir yerde donup kalmıştım. Tenimde dolaşan bu yaratıklar fiziksel sınırların ötesinde bir varoluş biçimine sahiplerdi. Ruhum sanki o anın içinde eriyor, bilinmez bir transa sürükleniyordu. Beyaz kurt bedenimin üzerinden hiç kıpırdamadan ileri doğru eğildi. Çürümüş et gibi kokan nefesi yüzüme çarptığında tıpkı ızdırap çeken bir hayvan gibi iniltiyle fısıldadı. Sen hiç sevmedin. Sevgi ve merhamet nedir bilmezsin sen. O sözle birlikte içimdeki donukluk yerini derin bir titreşime bıraktı. Korku arzunun perdesiyle örtülmüş, arzunun kendisi de dehşetin kollarında şekil değiştirmişti. Bu varlıklar insana benzemiyor olabilirlerdi ama insan kalbine ulaşan yolu çok iyi biliyorlardı. Derin bir uğultuyla gelen keskin bir rüzgar karın üzerinden geçerken kurtları birer kuru yaprak gibi savurdu. Ulumaları gecenin sessizliğini yaran lanetli birer çığlık gibi yükseldi gökyüzüne. Sesin şiddeti o kadar yüksekti ki kulaklarımı ellerimle kapatmak zorunda kaldım. Tüm bedenim titriyor, dişlerim birbirine çarpıyordu. Soğuk sadece tenimi değil, kemiklerimin içini de sarıyor gibiydi. Kafamı kaldırdığımda önümde uzun ve ince silüetiyle ormanda gördüğümü sandığım o gizemli ve asil görünüşlü adam belirmişti. Rüzgar cübbesini savuruyor, saçları gecenin içinde bir duman gibi dalgalanıyordu. Gözleri alev almış gibiydi. Yalnızlık, öfke ve hüzün aynı anda parlıyordu içlerinde. Sesini duyduğumda kelimeleri yalnızca kulaklarıma değil, ruhumun en derin köşelerine işliyordu. "Ben de sevebilirim," dedi karanlığa ve etrafa sıçrılmış kurtlara hitaben. "Sizler de bunu çok iyi hatırlıyor olmalısınız, öyle değil mi? Ben her birinize sevgimi verdim. Kalbimin kapılarını ardına kadar açtım. Ama aşk bittiğinde bitiyor. Ve sizler de artık bunu kabullenmelisiniz. Şimdi, gözümün önünden kaybolun. Yoksa itaatsizliğinizin bedelini en ağır şekilde ödersiniz." Bu sözlerin ardından etrafı yoğun bir sis sardı. Kurtlar bir bir gecenin gölgelerine karışarak kayboldular. Toprağın altına mı indiler, göğe mi yükseldiler bilmiyorum. Geriye yalnızca o uzun boylu adam kaldı. Üzerimde eğilmişti şimdi. Soğuk ve sert mermerin üstünde hala titreyen bedenimi merakla izliyordu. Ona bakmak istedim ama gözlerim karardı. Yorgunluk ve korkunun birleşimi tüm direncimi yok etmişti.
Dünya yavaşça benden uzaklaştı. Son gördüğüm şey onun ay ışığında parlayan ateşli gözleri ve dudaklarındaki acı bir gülümsemeydi. O an ne hissettiğini anlayamadım. Öfke mi, pişmanlık mı yoksa başka bir şey mi? Ama bildiğim tek şey o bakışta saklanan derin bir sır olduğuydu. Ve sonra her şey karardı.